nasıl olacak? Evet. Bakımından da asıl merak edilen başlıklar var. Evet, şimdi değerli arkadaşlar, öncelikle hepinizi sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Bugün Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığımızın önemli bir paneli için buradayız. Panel, kadına şiddetin önlenmesiyle ilgili, özellikle kadınların adalete erişiminin kolaylaştırılması ile ilgili düşüncelerin ifade edildiği önemli bir panel. Önceki gün 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü'ydü. Bu önemli haftada, bu önemli konunun özellikle kadınların adalete erişiminin kolaylaştırılması ile ilgili konuların masaya yatırılması önemli. Bu anlamda önemli panelistler var, yargı mensupları, bu alandaki uygulayıcılar ve bu alanda çalışan akademisyenler panelde görüşlerini ifade edecekler ve bu görüşler doğrultusunda da özellikle hem mevzuatımızın kadınlar konusunda daha da geliştirilmesi, iyileştirilmesi konusu hem de uygulamanın daha da güçlendirilmesiyle ilgili önemli bir yol haritası bu panelde ifade görüşler. Kadına şiddetin önlenmesi konusunda kararlıyız. Bu konuda çok önemli düzenlemeler hayata geçirildi. Kadına yönelik işlenen suçlarda Türk Ceza Kanunumuzda ağırlaştırıcı sebep olarak sayılması, yine caydırıcılığı artırmak bakımından kadınlara yönelik kasten yaralama suçlarında tutuklama sebebi olması, yine ısrarlı takip eyleminin müstakil bir suç haline getirilmesi gibi önemli düzenlemeleri önceki yıllarda yargı reformları çerçevesi içerisinde hayata geçirmiştik. Bundan sonra da neler yapılabilir? Özellikle kadınlarımızın adli süreçlerde mağdur edilmemesi, çocukların üstün yararın korunması bakımından sürekli mevzuatımızı da geliştirmek, uygulamamızı da güçlendirmek gerekiyor. Bu amaçla yapılan panelin açış konuşmasını gerçekleştirdik. Biraz sonra da panelistlerimiz çeşitli oturumlarda hem ulusal hem uluslararası düzeyde kadınların hakları ile ilgili tartışmaları burada yapacaklar. Hem de 6284 sayılı yasanın uygulanmasından kaynaklanan sorunların giderilmesi ve burada özellikle aile bireylerinin kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla korunması bakımından, her türlü şiddetten korunması bakımından önemli görüşler burada ifade edilecek ve uygulamaya ışık tutacak. Tabii yargı reformu strateji belgeleri kapsamında bugüne kadar çok sayıda yargı paketi meclisimizin huzuruna getirildi ve önemli kararlar aldı meclisimiz. Gerek yargının etkinliğinin artırılması, gerek ceza adaleti sisteminin daha etkin olması, cezasızlık algısının ortadan kaldırılması, toplumsal huzur ve güvenin daha da tesis edilmesi anlamında, özellikle güvenilir adalet sisteminin tesisi anlamında çok sayıda yargı paketi meclisimizden geçti. Bu paket 11. paket, sorduğunuz soru. Yargı reformu strateji belgemiz 23 Ocak 2025 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuyla paylaşılmıştı. Orada 5 temel amaç var. Bu amaçlar başta kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, insan kaynağı kapasitesinin güçlendirilmesi, hukuk ve idari yargılama süreçlerinin hızlandırılmasına yönelik alınacak tedbirler, yine adalete erişimin kolaylaştırılması noktasında önemli hedefler, amaçlar var. 264 hedef var. Bu 264 hedefin içerisinde özellikle kadınların korunması ve çocukların korunması ile ilgili olarak suçla mücadele ve adalete erişimle ilgili çok önemli hedefler var. Bu hedefleri gerçekleştirmek için bir takım idari tedbirler, bunları uygulama içerisinde gerçekleştiriyoruz. Ama yasal düzenleme gerektiren hususlar meclisimizin takdirinde olan hususlar. Meclisimize teknik destek noktasında Mevzuat Genel Müdürlüğümüz sürekli hazırlıklarımızı onlarla paylaşıyoruz. 10. yargı paketinde özellikle cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik önemli düzenlemeler yapılmıştı. Özellikle denetimli serbestlik nedeniyle oluşan 2 yılın altındaki suçlarda hiç cezaevine girmemesi nedeniyle toplumda oluşan cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik düzenleme hayata geçmişti. 2 yılın altında da olsa suç, hangi cezayı alırsa alsın mutlaka cezaevinde belli bir süre, 9 gün, 18 gün, 36 gün şeklinde 2 yılın altındaki suçlar bakımından da özellikle cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik düzenlemeler hayata geçmişti ve buna benzer birçok
düzenleme 10. yargı paketinde yasalaşmıştı. Şimdi sıra 11. yargı paketinde. 11. yargı paketiyle ilgili bugün Meclis Grup Başkanımız Sayın Abdullah Güler teferruatlı bir açıklama yapacak. Yaklaşık 40'a yakın maddeden oluşacak. 38 maddeden oluşan bir kanun teklifi milletvekillerimiz tarafından hazırlandı. Bizler de Mevzuat Genel Müdürlüğümüz olarak teknik destek sağladık. Uygulamadan gelen talepleri milletvekillerimize aktardık. Onların da öncesinde yaptığı çalışmalar var. O çalışmalar ışığında ilgili milletvekillerimiz günlerce çalıştılar ve 11. yargı paketi kanun teklifi bugün Meclis Grup Başkanımız Sayın Abdullah Güler tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. Tabii ayrıntılar onda. Ayrıntıları kamuoyuyla paylaşacak olan Grup Başkanımız. Burada özellikle toplumsal huzur ve güvenin daha da tahkim edilmesine yönelik önemli düzenlemelere ihtiva edecek. Yine bilişim suçlarıyla mücadele, teknolojinin gelişmesi ve internet yoluyla işlenen suçlar, yine bilişim yoluyla işlenen dolandırıcılık suçlarından kaynaklanan mağduriyetleri gidermek, mobil hatlar yoluyla ortaya çıkan dolandırıcılık suçlarını önlemeye yönelik düzenlemeler olacak. Bunların ayrıntılarını Grup Başkanımız kamuoyuyla paylaşınca hep beraber hangi fiille, hangi ceza, nasıl bir tedbir öngörülüyor, bunların hepsini o açıklamadan sonra öğrenmiş olacağız. Özellikle toplumsal huzurun daha da güçlendirilmesi ve vatandaşlarımızı mağdur eden, özellikle çocukların örgüt faaliyeti kapsamında suça teşviki ve suçta kullanılması ile ilgili eleştirileri ortadan kaldıracak ve bu anlamda caydırıcılığı daha da sağlayacak önemli düzenlemeler de var. Tabii özellikle kamuoyunda işte Minguzi cinayetiyle hep beraber gördük. Maalesef hem suça sürüklenen çocukların suç işlemesinin önlenmesi hem de suç mağduru çocukların korunması bakımından kapsamlı bir hazırlık yapmak gerekiyor. Bu konuda meclisimiz bir araştırma komisyonu kurdu. Bu araştırma komisyonu çerçevesi içerisinde alınacak tedbirlerle ilgili bir sonraki yargı paketlerinde çocuklara yönelik önemli düzenlemeler inşallah hayata geçecektir. Burada sadece örgüt kapsamında çocukların kullanılması, örgüt faaliyeti nedeniyle suçta kullanılması ile ilgili tedbirler, onları Grup Başkanımız kamuoyuyla paylaşacaktır. Tabii meskun mahallede silah atma sürekli tartışılan konulardan birisi. Özellikle bu konudaki caydırıcılığı artırmak ve herkesin mutlu olacağı günlerde, düğünlerde, nişanlarda, işte asker uğurlamada, sevinç günlerimizi maalesef mateme dönüştüren fiiller oldu. Bunlarla ilgili alınacak tedbirleri de yine öğleden sonraki açıklamasında Sayın Güler kamuoyuyla paylaşacaktır. Yine özellikle trafik suçları, İçişleri Bakanlığımızın bir çalışması var biliyorsunuz idari para cezaları ile ilgili. Ama bunun yanı sıra suç teşkil eden, Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenmesi gereken hususlarla ilgili trafikte yol kesme ve bu konudaki caydırıcılığı artırmaya yönelik düzenlemeleri de yine öğleden sonra Sayın Grup Başkanımız kamuoyuyla paylaşacaktır. Tüm ayrıntılar onda. Burada özellikle bilişim suçları bakımından gerek bilişim yoluyla dolandırıcılığın önlenmesi ve soruşturma açıldığında özellikle hızlı bir şekilde tedbir kararları verilmesi ve hesapların askıya alınması noktasında yargıya önemli yetkiler veren, bankalara önemli sorumluluklar getiren, ödeme kuruluşlarına önemli sorumluluklar getiren düzenleme ihtiyaçları vardı. Ve yine mobil hatlarla dolandırıcılık yöntemi, yabancı hatlarla dolandırıcılık yöntemi, tüm bunların özellikle ortadan kaldırılması ve caydırıcılığı sağlamak için önemli teknik çalışmaları biz grubumuza aktardık. Onlar da günlerce çalıştılar ve öğleden sonra Sayın Grup Başkanımız bunların tüm ayrıntılarını kamuoyuyla paylaşacak. Tabii Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği bazı hususlar vardı. Avukatların disiplin cezaları ile ilgili hükümler de var. Yine yargının hızlandırılması ile ilgili, istinaf sürecinin hızlandırılması ile ilgili bazı hükümler var. Ve bunlar özellikle ceza adaleti sisteminin etkinliğini artırmaya yönelik hedefler. 11. paket bu. 12. paketin hazırlıklarını da tamamladık. Meclis grubumuza aktardık. O çalışma da bir yandan başlıyor. 11. yargı paketinde de
hukuk yargılamalarının etkinliğini artırmaya yönelik düzenlemeler var. Tabii burada özellikle sorduğunuz bu paketlerin terörsüz Türkiye süreciyle ilişkilendirilmesi konusu soruldu. Burada özellikle terörsüz Türkiye sürecini önemsiyoruz. Türkiye için hayati bir önemde olan bir konu. 41 yıldan bu yana ülkemizin gelişmesinin, kalkınmasının önünde engel olan ve binlerce şehit vermemize neden olan, büyük acılar yaşadığımız terör belasından kurtulmanın eşiğindeyiz. Bu anlamda çok önemli çalışmalar yapıldı. Bir yıldan bu yana devam eden devletimizin tüm kurumları büyük bir hassasiyetle ve büyük bir koordinasyon içerisinde süreci bugünlere getirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu o sağlam irade, Sayın Devlet Bahçeli'nin açtığı o grupta yaptığı konuşma ve bu anlamda ilerleyen süreç ve terör örgütünün feshiyle beraber, silahların yakılmasıyla beraber gelinen nokta ve sonrasında meclisimizde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'yla önemli bir aşama kaydettik. Komisyon bugüne kadar 18 toplantı yaptı. Bu toplantıların ikisine katılmış oldum ben de. Bu toplantılarda görüşlerimizi ifade ettik. Diğer ilgili bakanlarımız da kendi alanlarıyla ilgili sunumlar yaptılar. Adalet Bakanlığı olarak sürecin hassasiyetle yürütülmesi bakımından yapılan çalışmaları değerli milletvekillerimizle paylaştık. Tabii gelinen noktada şu anda komisyonun bir rapor hazırlama süreci var. Tabii komisyonun rapor hazırlama süreci, terörsüz Türkiye yolunda silah bırakmanın ne aşamada olduğu ve bu anlamda gelinen noktanın nereye vardığı, çünkü komisyon tarafından dinlenilen, kurumların dinlenmesiyle ortaya çıkan hususlar, bunlar hepsi raporda zikredilecek ve bu kapsamlı rapor içerisinde atılması gereken hukuki adımlarla ilgili hangi adımlar atılabilir? Bunlar raporda ortaya konulduktan sonra ilerleyen süreçte gündeme gelecek hususlar. Dolayısıyla 11. yargı paketi ceza adaletinin etkinliğinin artırılmasına yönelik düzenlemeleri içeren ve yargının hızlandırılması ile ilgili düzenlemeleri içeriyor. Rapor sonrasında özellikle milletvekillerimizin çizeceği yol haritası sürecinde gerekli olan adımlar elbette ki bu süreçle ilgili olarak da atılacaktır arkadaşlar. Sayın Bakan, Evet. Eskişehir'de 5 orman işçisi ve 5 akut gönüllüsü hayatını kaybetti yangında. Evet. Konuya ilişkin soruşturma takipsizlikle sonuçlandı ve kamuoyunda da bir tepki çekti. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi değerli arkadaşlar, tabii bu süreç devam ediyor. Yani orman işçilerimizin özellikle bu şekilde hayatlarını kaybetmesi, o yeşil vatanımızı korumak için yaptıkları mücadele çok önemliydi ve onların o şekilde şehit olmaları, orman şehidi olmaları hepimizin yüreğini dağladı. Bu konudaki soruşturma sonuçlanmış değil. Bu konudaki adli süreç devam ediyor. Bu adli süreci hep beraber takip edeceğiz arkadaşlar. Efendim, Sayın Fatih Altaylı'nın aslında yurt dışına kaçma şüphesiyle tahliye edilmedi ve 4 yıl 2 aylık bir ceza almasına muhalefetten tepki çekti. Yani yurt dışına kaçma şüphesiyle birlikte... Şimdi değerli arkadaşlar, bu konular yargının konuları. Yargıda devam eden bir süreç söz konusu. Burada Cumhurbaşkanımıza hakaret ve Cumhurbaşkanına tehdit suçlarından ilk derecede verilen bir karar söz konusu. Ve bu kararla ilgili istinaf süreci var. Bu değerlendirmeler tamamen mahkemelere ait olan değerlendirmeler. Yani tutukluluğun devam edip etmemesi konusundaki mahkemenin takdiri bu yönde. Bu yöndeki hak arama yolları da istinaf süreci de açık. Bu yollar takip edilecek. Efendim, sorulacak. Birincisi yargı paketinde hukuk düzenlemesi yer alacak ve kaç kişinin tahliye olacak, kaç kişi öngörüyor? Şimdi Loca ailesinin soruşturmasına ilişkin yeni bir gelişme var. evet. Şimdi değerli arkadaşlar, tabii Covid düzenlemesi kamuoyunda çok tartışılıyor. Pandemi döneminde 23 Temmuz 2023 tarihi itibariyle cezaevinde bulunanlar 3 yıl ve sonrasında da 5 yıllık bir denetimli serbestlikten yararlanmışlardı. Ama suç tarihi itibariyle cezaevinde bulunanlardan daha önce suç işleyenler, yargılaması uzun sürdüğü için bu denetimli serbestlik imkanından yararlanmamışlardı. Bu konuda özellikle meclisimize talepler iletilmişti. Bu konuda takdir meclisimizin, yani bu paket içerisinde yer alıp almayacağı ile ilgili
açıklamayı grup başkanımız yapacaktır. Yalnız burada bir af söz konusu değil. Yani Covid düzenlemesi bir af değildir. Burada Covid nedeniyle 3 yıl denetimli serbestlik hakkından yararlananların suç tarihi itibariyle yararlananlardan daha önce suç işlediği ve yargılama uzun sürdüğü için buradaki bir eşitsizliğin ortadan kaldırılmasına yönelik taleplerin değerlendirilmesidir. Bu talepleri değerlendirecek olan, yargı paketinde yer alıp almayacağını takdir edecek olan da milletvekillerimizdir. Bunu hep beraber bekleyeceğiz. Tabii Böcek ailesiyle ilgili olarak hepimizi gerçekten derinden üzdü. 2 çocuğuyla beraber bir anne babanın bu şekilde bir otel odasından kaynaklanan zehirlenmeyle hayatlarını kaybetmesi, Almanya'dan tatil için memleketlerine gelen bu vatandaşlarımızın, bir ailenin maalesef yok olması hepimizi milletçe derinden sarstı. Bu konuda adli soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından hızlı bir şekilde başlatılmıştı. Gerekli soruşturma kapsamında tutuklamalar yapıldı, gözaltılar oldu. Gerekli araştırmalar yapıldı, tahliller yapıldı. Adli Tıp Kurumu incelemeler yaptı ve zehirlenmenin sebebinin Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu tarafından dün gece açıklandı. Orada özellikle oteldeki ilaçlamadan kaynaklandığı yönünde konu ağırlık kazanıyor ve oradaki ilaçlamadan zehirlendiğine yönelik Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu'nun raporu var ve bu kapsamda da hem otel sahipleri, otel çalışanları ve ilaçlamayı yapan firmanın yetkilileriyle ilgili tutuklama kararları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verildi. Daha önce tutuklanan özellikle o lokantalar, lokumcu, midyeci vesaire onlarla ilgili de serbest bırakma kararları verildi. Soruşturma devam ediyor. Yani bu konuda kimler sorumluysa, bu ihmal, bu ailenin yok edilmesine kimler sebep olmuşsa bunlar yargı önünde hesap vermekten kaçamayacaklardır. Bu konuda özellikle bu alanda işletme sahiplerinin çok tedbirli olması lazım. Vatandaşlarımızın hayatı bizler için çok değerli. Efendim, çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Şunu bir sormak istiyorum hemen. 11. yargı paketi ceza adalet yetkinliğini arttırmaya ve adaletin ceza, daha doğrusu yargılamanın hızlı işlemesine yönelik dediniz ya, istinaf süreçleriyle ilgili belki de. Bu kapsamda Selahattin Demirtaş'la ilgili ahim kararının son aşaması... Bununla ilgili açıklama yaptık arkadaşlar. Burada Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin önünde olan bir konu bu. Takdir tamamen yargının burada ahim kararı, kesinleşen karar mahkemeye, Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildi ve ilgililer de başvurusunu yaptı. Bu konuda tamamen değerlendirmeyi bekleyeceğiz Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin. Diğer özellikle 11. yargı paketinin ayrıntıları ile ilgili olarak geniş ve tafsilatlı açıklamayı Meclis Grup Başkanımız Sayın Abdullah Güler bugün kamuoyuyla paylaşacaktır ve sonrasında da komisyon görüşmeleri, milletvekillerimizin tartışmalarıyla bu olgunlaşacaktır. Genel kurulda yine milletvekillerimizin katkılarıyla daha da etkili hale geldikten sonra da yasalaşacaktır. Daha sonra da uygulama çerçevesi içerisinde ceza adaletinin etkinliğini inşallah yargı teşkilatımız topyekün hep birlikte artırmanın gayreti içerisinde olacağız. Ben hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun. Kolaylıklar diliyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Kimseye şey etmeden.